Herkese merhaba. Noel dönemi İsviçre şehir gezilerine devam ediyorum. Bugünkü durağım İsviçre'nin en güzel şehirlerinden biri olan Luzern. Ya Luzern çok güzel ya. Vallahi çok güzel. Söyleyemiyorum da okumam lazım. Ganze Menschenbrunnen. Buradan elde edilen enerjiyle Luzern'de 1500 haneye elektrik sağlanıyormuş. Don't feel down. People say it's not the right place to be found in misery. Oh, it's all jealousy. Yemek kısımları çok pahalı değil. 13 ile 20 arası değişiyor. Smash Burger bile yiyebiliyorsunuz 18'e falan. Luzern, İsviçre'nin orta kısmında yer alan, tarihi 8. yüzyıla kadar uzanan bir şehir. Luzern, Godard geçidinin açılmasıyla Orta Avrupa ticaret yollarının önemli bir merkezi haline gelmiş. Şehir 1332'de İsviçre Konfederasyonu'na katılan ilk kantonlardan biri olmuş. İsviçre'nin birliğinin temel taşlarını oluşturmuş. Tarih boyunca Luzern hem doğal güzellikleri hem de stratejik konumuyla dikkat çekmiş. Günümüzde de turizm ve kültür merkezi olarak ön planda. Kısaca anlatmak gerekirse Luzern tarihi bu şekilde. Chapel Bridge, Avrupa'nın en eski ahşap kaplı köprüsü olmasının yanı sıra dünyanın ayakta kalan en eski makas köprüsü aynı zamanda. Yani illa Instagram'da falan da görmüşsünüzdür. Bu köprü tüm İsviçre'nin en sembol 5 yapısından biri bu arada. İsviçre'nin tarihinde ne kadar fazla yangın var bu arada. Ülkede 1,5 sene geçirdim. Çoğu yeri gezdim. Hep karşılaştığım şey, okuduğum şehirlerle alakalı çok fazla yangın geçirmiş olmaları. Bakın kapkara maalesef. Yanan bölümde yitip gitmişler. Anlaşılmıyor bile ne olduğu. Evet, Chapel Bridge bu şekilde. Yazık ya, bu yangınlardan ne kadar çok çekilmiş. Evet, bu köprüyü bitirdiğimize göre bir sonraki noktaya doğru ilerlemeye devam ediyorum ben. Hadi bakalım. Evet, bir sonraki noktadayım şu anda. Luzern şehir merkezinde bulunan bu çeşme. Bende de bunlardan sık sık vardı, hatırlarsınız. 1918 senesinde yapılan bu çeşme, Luzern'in Fastnacht yani karnaval temasını temsil eden simge yapılarından birisi. Ya, Luzern çok güzel ya. Vallahi çok güzel. Cenevre Doğu Garajı'ndan sonra ilaç gibi geldi burası yani. Cenevre gezdiğim en kötü yer ya. Buralar cennet, gerçekten cennet. Luzern'deki tarihi çeşmelerden birinin daha yanına geldim. O da bu arkamda görmüş olduğunuz 16. yüzyılda yapılmış olan bir çeşme. Heykelin o dönemde yaşayan tüccarları veya işte zanaatkarları temsil ettiği düşünülüyor. İsmini söylemedim bu arada. İsmini söyleyeyim ama söyleyemiyorum da okumam lazım. Biraz uzun. Ganze Menschenbrunnen. Yani doğrusunu bilenler ya da daha iyi telaffuz edecek olanlar yorumlara yazsın. Benden bu kadar. Şehri koruyan bu duvarlar metrelerce devam ediyor bu tarafa doğru. Şimdi o taraflara doğru da gideceğim. Evet. Şurada böyle dostlarımız da var bu arada. Ne yapıyorsunuz lan? Evet. Devam edelim. Evet, az önce surların arkasında kaldığım için bisikletle geçilemeyen bu alanı yürüyerek çıktım ve ön tarafa geldim. Bu saat kulesi 1400'lerin sonlarında inşa edilmiş. Kule 1535 yılında eklenmiş olan büyük astronomik saat ile dikkat çekiyor. Bu saat kulesi ile alakalı ufak bir not var. Bu saat kulesindeki saat ilginç bir gelenek olarak üzerindeki tüm saatlerden tam 1 dakika önce çalıyor. Yine Reuss Nehri'nin kenarına geldim. Burada bir Needle Dam diye bir sistem var. 1998 senesinde son teknoloji kullanılarak yenilenmiş bu Needle Dam.
yılda 4,3 milyon kilowatt enerji üretebilecek bir hidroenerji santraline dönüştürülmüş. Buradan elde edilen enerjiyle sadece Luzern'de 1500 haneye elektrik sağlanıyormuş. Şu an üzerinde bulunduğum köprü az önce Needle Dam'i çekerken hemen ilerisinde duran çok eski ve hafif yamuk duran ahşap köprü. Şapel Köprüsü kadar ünlü olmasa da burası da bayağı ünlü, eski ve ünlü. Buranın ünü de 17. yüzyılda Caspar Meglinger'in Ölümün Dansı resimlerini barındırıyor olması. Şapel Köprüsü'ne göre daha karanlık bir köprü. Dans Macabre. Sanırım Macabre diye okunuyor. Ölümün Dansı tabloları, eserleri. Hemen yakınlardaki bir çeşme daha burada, tarihi bir çeşme. Bu hepsinden eski ve daha heybetli duruyor, öyle söyleyeyim. Luzern'in Altstadt, yani Old Town denilen kısmının en ünlü çeşmesiymiş, yapılarından biriymiş burası. Çeşme 1481 senesinde inşa edilmiş. Dediğim gibi 1481 senesinde inşa edilen bu çeşme zamanla çeşitli restorasyonlarla bugünkü görünümüne kavuşmuş. Gotik tarzda bir sanat eseri olan çeşme, üzerinde detaylı figürler, süslemeler bulunan zarif bir sütunla dikkat çekmekte. Weinmark meydanı, yani bu çeşmenin bulunduğu meydan bu arada, Orta Çağ'da düzenli şarap ticareti için merkezi bir nokta olduğundan çeşme bu bölgenin ticari ve sosyal hayatında çok önemli geliyormuş. Bu arabalar falan bozulmuyor. Yani üzerine demirler görüyoruz. O yüzden 3 tane arabadan şikayet etmiyoruz. Güzel ya. Bakıyorsunuz ve gözünüz açılıyor. Planlanmış Luzern gezimin son noktasındayım. Aslananıtı, Luzern'in en mühim yerlerinden birisi burası. Hikayesi bir kere çok büyük. Bu hikayeden de bahsetmeden geçmek olmaz. 10 Ağustos 1192'de 1000 kadar İsviçreli muhafız Fransa kralı 16. Louis'nin hayatını koruyormuş. Devrimciler İsviçrelileri savunduğu kralın evine baskın düzenlemişler ve bu İsviçreli muhafızlar maalesef ki yaşamlarını yitirmiş. Ünlü olan gardiyanlarından biri de memur Karl Alkis olmuş. Yıllarını silah arkadaşlarının trajik kaybını düşünerek geçirmiş. Ardından ölen adamların uzun bir anıt inşa etmeye karar vermiş. Bir yıldan biraz daha uzun bir süre içinde gerçekleştirilmiş. 1821'de açılışı yapılmış. Don't feel down, people say it's not the right place to be found in misery. Oh, it's all jealousy. Hold your tongue for a while.
Christmas market bayağı kalabalık. Tek eksik şey var, o da kar. Çok güzel kurmuşlar burayı. Bu kadar kalabalık ki zor yürünüyor. Ama çok geniş bir alana kurmuşlar aslında. Christmas marketi, Noel pazarına. Bayağı başarılı. Buranın gözdesi sıcak şarap tabii ki. 6,5-7 frank arası bir ücreti var sıcak şarabın. Bunun haricinde pazardaki yiyecekler, yemek kısımları çok pahalı değil. Genelde 13 ile 20 arası değişiyor. Smash burger bile yiyebiliyorsunuz 18'e falan. Bir sürü şey var zaten. Churrosundan işte crepine, Indian food'una kadar her şey var yani.